Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Kia Cerato. Kia'nın C sedan sınıfında mücadele eden oyuncusu Cerato, yenilenen yüzü ve teknik özellikleriyle tekrardan Avrupa yollarında. Fiyatları uçuk giden C sedanlar arasında yenilenen tasarımıyla ne kadar başarılı olabilecek ve bize neler vaat ediyor gibi sorulara en anlaşılır şekilde cevaplar bulalım. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olup videoyu beğenip sevdikleriyle paylaştıkları için şimdiden teşekkür ediyorum. Kia Cerato ilk kez bundan 20 yıl kadar önce 2003 yılında Hyundai Elantra'nın platformu üzerinde yollardaki yerini aldı. Aradan geçen yıllarda 3 nesil yenilenen Cerato 2018 yılında 4. nesline kavuştu. Avrupa'dan ani bir kararla çekilen Cerato uzun bir bekleyişin ardından tekrar yollara geri döndü. Nisan 2021'de makyajlanan yeni Kia Cerato, Hyundai Elantra ile birlikte K3 platformu üzerinde üretiliyor. Fiyat konusunda yeni Elantra ile başa baş giden yeni Kia Cerato'ya önden baktığımızda makyaj sonrası keskinleşen hatlar dikkatimizi çekiyor. Özellikle bir makyajda en fazla değişime uğrayan parçaların başında gelen farlar adeta yeni Cerato'yu premium bir sınıfa taşımış. Farların arasındaki panjur tasarımı da yenilenen logo ile birlikte daha çekici hale gelmeyi başarmış. Günün hangi saatinde olursanız olun hem yüksek karizma hem de yüksek görüş açısı sunan bu farlara benden yıldızlı bir artı puan gidiyor. Buna ek olarak tampona indiğimizde ise köşelerinde havalandırma çıkışlarını görürken dikey açıyla yerleştirilmiş sis farları tasarımı tamamlıyor. Ona tam önden baktığınızda gördüğünüz bu manzara C sedan sınıfındaki rekabeti olumlu yönde etkileyecektir. Yeni Cerato'nun makyaj operasyonunda unutulan profil tasarımında bizi neler bekliyor? Yeni Kia Cerato'nun profiline geçtiğimizde makyaj öncesiyle arasında hiçbir fark göremiyoruz. Platform kardeşi Elantra'yla da hiç benzemeyen profil tasarımında ben oyumu Elantra'dan yana kullanmak istiyorum. Yeni Cerato'nun gayet basit ve gösterişten uzak profilinde her şey olması gerektiği gibi. Önden arkaya uzanan düz omuz çizgisi, kapı altlarındaki dalgalı tasarım ve hafif şişkin çamurluklarıyla yeni Cerato'nun profili optimum bir duruş sağlıyor. Hem profilin hem de otomobilin duruşunu tamamen etkileyen jantlar ise standart olarak 16 inç boyutunda geliyor. Renklerde ise çoğunluğu koyu tonlarda olan 7 farklı dış renk seçeneği beğeninize sunuluyor. Yeni Cerato'nun benim en beğendiğim kısımlarından olan arka tarafındaki detaylara gelin hep birlikte göz atalım. Yeni Cerato'nun arka tarafına geçtiğimizde makyaj öncesiyle arasındaki farkı ilk bakışta anlamayabilirsiniz. Audi modellerinden hatırladığımız boydan boya uzanan stoplar arka tarafında premium görünmesine yol açmış. Buna ek olarak bagaj kapağı üzerinde verilen doğal spoiler çıkıntısı da arka tarafın daha sportif olmasını sağlamış. Yeni marka logosunun bagajın merkezinde yer aldığı arka tarafta model isim yazısı bagaj kapağının sol alt tarafında konumlanıyor. Sinyal lambalarının tamponda bulunduğu arka tarafta spor eklentileriyle siyah renkteki difüzör de bizi mutlu etmeyi başardı. Yeni Kia Cerato boyutlarıyla da C sedan sınıfında rekabetçi olmayı başarıyor. Yeni Kia Cerato 4640 mm ile yeni Elantra'dan 35 mm daha kısa, 1800 mm ile yeni Elantra'dan 25 mm daha dar ve 1450 mm ile yeni Elantra'dan 20 mm daha yüksek boyutlar sunuyor. Özellikle arka koltuk diz mesafesindeki katkısıyla dingil uzunluğunda ise 2700 mm ile yeni Elantra'dan 20 mm daha kısa boyuta sahip. Yeni Cerato'nun benim çok beğenip sizin de beğeneceğinizi düşündüğüm iç mekan detaylarını gelin hep birlikte inceleyelim. Yeni Cerato'nun iç mekanına geçer geçmez beklediğimden daha iyi bir sonuçla karşılaşıyorum. Makyaj öncesiyle arasında büyük bir fark bulunmayan iç mekanda büyük bir değişime de ihtiyaç yok gibi. Kuzeli Elantra ile kıyaslandığında biraz daha klasik görünen iç mekanda şık görünen koltuklara oturduğunuzda karşınızda yenilenen logosuyla direksiyon simidini görüyoruz. Parmak girintileriyle iyi bir hissiyatın hedeflendiği bu direksiyon simidi üzerinden araçla ilgili tüm kontrolleri gerçekleştirebiliyorsunuz.
Bu şık direksiyon simidinin hemen arkasında ise benim gördüğümde yine Audi modellerini hatırlamamı sağlayan gösterge paneli bulunuyor. Ortasında 3,5 inç büyüklüğünde yol bilgisayarının bulunduğu bu panel üzerinden temel tüm bilgilere erişebiliyorsunuz. Konsolun ortasına geldiğimizde ise bizi ön göğüse dik şekilde yerleştirilmiş dokunmatik bir multimedya ekranı karşılıyor. 8 inç büyüklüğünde olan bu ekranın dokunmatik hassasiyeti ve kullanımı gayet başarılı. Alt tarafından tuşlarla da yönetilen bu ekranın aşağısında havalandırma çıkışlarıyla manuel klima kontrol ünitesi bulunuyor. Bunun devamında küçük bir saklama alanıyla olmazsa olmazlardan 12 volt soket girişi ve 2 adet USB bağlantı noktası kullanıma sunulmuş. Orta konsola geldiğimizde ise koltuk ve direksiyon ısıtma tuşlarının kullanılacağı alanla birlikte basit tasarımlı vites kolunu görüyoruz. Onun gerisinde üstü açık şekilde konumlandırılmış 2 adet bardaklık ve elektronik park freni bulunuyor. Kol dayamanında yeni Cerato'da bulunduğu iç mekanda her şey ihtiyaçlarınız kadar düşünülmüş. Yuvarlak havalandırma çıkışları, klasik çizgileri ve analog gösterge paneliyle yeni Cerato'nun iç mekanı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yeni Cerato'nun arka koltuklarına geçtiğimizde ise yine klasik bir C sedanla ne olması gerekiyorsa ona şahit oluyoruz. Gösterişten ve lüks özelliklerden uzak arka koltuklarda çocuk koltuğunu kolayca takıp çıkarmanızı sağlayacak Isofix bağlantı noktaları mevcut. Yanal desteklerden yoksun arka koltuklarda orta tarafta 2 adet bardaklık ve kol dayama sunuluyor. Buna ek olarak orta konsol üzerinde 2 adet havalandırma çıkışı da arka yolcuların konforu için düşünülmüş. Yeni Cerato'nun bagaj kapağının altındaki bagaj hacmi ise 502 litre ile birçok modele göre bizi mutlu etmeyi başardı. Peki yeni Cerato'nun sizin ve sevdiklerinizin hayatını koruyan güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerinde bizi neler bekliyor? Yeni Kia Cerato'da tamamı sürücü ve yayaları koruyan 15 adet ADAS güvenlik özellikleri bulunuyor. Buna ek olarak süspansiyon konusunda da iddiasını ortaya koyan Cerato'da önlerde tam bağımsız MacPherson sistemi kullanılırken arkalarda yarı bağımlı torsiyon tercih edilmiş. ADAS sürücü yardımcı özelliklerinden en dikkat çekici olanları ise şu şekilde. Navigasyon temelli adaptif hız sabitleyici, standart özellikleriyle hız sabitleyici, yokuşlarda heyecanlı anlar yaşamanızı sağlayan, istenmeyen kazalardan sizi koruyan yokuş kalkış desteği, virajlara daha güvenli şekilde girip savrulmanızı önleyen elektronik dengeleme programı, şeritten çıktığınızda sizi sesli olarak uyaran şerit takip sistemi ve bunların yanı sıra sürücü ve ön yolcu hava yastıklarına ek olarak yan ve perde hava yastıkları, aracın çalınma riskine karşı motor kilidi ve daha birçok pasif güvenlik özelliğine yeni Kia Cerato'da sahip olabilirsiniz. Peki yeni Kia Cerato'da şu an Avrupa için tek bir seçenekte sunulacak olan motor ve şanzıman özelliklerinde bizi neler bekliyor? Yeni Cerato'da normal şartlarda 1.4'ten başlayıp 2 litreye kadar birçok farklı hacim ve güçte motor seçeneği sunuluyor. Fakat Avrupa için şu an tek bir motor seçeneğiyle gelen yeni Cerato, çeşitlilik konusunda biraz zora girecek gibi. 1.6 MPI benzinli motordan toplamda 128 beygir güç, 155 Nm tork elde ediliyor. Sıfırdan 100'e 11.6 saniyede çıkan bu motoru 6 ileri otomatik şanzımanla yönetebiliyorsunuz. Kulağa ilk bakışta biraz düşük gibi gelen bu değerlerle 100 kilometrede ortalama 7.3 litre yakan yeni Cerato'nun yakıt deposunun hacmi 50 litre. Yeni Kia Cerato şu an $25.990'dan başlayıp en pahalı modelde $35.000 alıcılarını bekliyor. Türkiye'de ise videonun yayın tarihindeki resmi fiyatı 529.900 lira olarak belirlendi. Yeni Kia Cerato'nun baştan aşağı bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Cerato'yu gerçekten beğendim. Fakat teknik anlamda ve donanım anlamında biraz 2010'lardan kalmış gibi gözükmesi hoşuma gitmedi. Peki siz yeni Kia Cerato hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Cerato hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.